Sabah alarmın çalıyor. Her zamanki gibi hazırlanıp işine gidiyorsun. Ofise giriyorsun ama bir tuhaflık var. İş listende hiç görev yok. Çünkü sen gelmeden saatler önce. Yapay zeka senin yaptığın işi psikolojik etkenlerden bağımsız olarak daha hızlı, daha ucuz ve neredeyse hatasız biçimde tamamlamış. Artık sana ihtiyaç kalmamış. Peki herkes işsiz kalırsa ve kimse para kazanamazsa, yapay zeka ile üretilen ürünleri kim tüketecek ve sunulan hizmetleri kim kullanacak? Kapitalizm tüketim olmadan yaşayamayacağına göre olası senaryolar nedir? Bunlara da birazdan değineceğim. Ama öncelikle bir rakamlara bakalım. Yapay zeka gelişmeleri sonrasında dünya çapında yüz milyonlarca iş riske giriyor. Evet, yanlış duymadınız, 100 milyonlarca iş. Goldman Sachs gibi büyük finans kuruluşlarının tahminlerine göre yapay zeka 2030 yılına kadar küresel çapta 300 milyon tam zamanlı işe denk gelen görevi ortadan kaldıracak. Bu sayının ciddiyetini netleştirmek için başka bir araştırma daha var. Amerikan Senatosu'nun yaptığı araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişi yapay zeka nedeniyle işini kaybedebilir. Yani sadece mavi yakalı imalat veya veri girişi değil. Hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı pek çok iş risk altında. Peki hangi işler en çok risk altında? Bir Microsoft araştırmasındaki veriler üzerinden konuşacak olursak en çok etki görecek meslekler şöyle: çevirmen ve tercümanlar, tarihçiler, müşteri hizmetleri temsilcileri, satış temsilcileri, metin yazarları, bilet ve seyahat görevlileri, çağrı operatörleri, reklam sektörü çalışanları, veri ve istatistik toplama, sınıflandırma gibi görevler. Yani belirli rutin görevleri tekrarlayan tüm işler diyebiliriz. Yazılım sektörüne bakacak olursak arkadaşlar, 2022 yılından bu yana yazılım sektöründe ciddi bir sarsıntı yaşanıyor. Sadece 2023 yılında küresel teknoloji şirketlerinde 260 binden fazla çalışan çıkarıldı. 2024'te de yine binlerce kişilik ek kesintiler geldi. GitHub Copilot ve benzeri AI araçlarını kullanan geliştiricilerin bazı görevlerde %30 ila %55 daha hızlı çalıştığı gözlemlendi. Bu da şirketlerin aynı işi daha az kişiyle yapabilmesini sağlıyor. Özetle deneyimli geliştiricilerden bazıları işlerini korurken junior geliştiricilere ise neredeyse hiç ihtiyaç kalmıyor. Tasarımcılık ve fotoğrafçılıkta yapay zekadan en çok darbe alan meslekler grubu içerisinde yer alıyor. Logo, sosyal medya görseli, afiş, video üretimi yapay zeka sayesinde saniyeler içinde ve neredeyse ücretsiz biçimde veya çok düşük maliyette yapılabiliyor. Bu da özellikle freelance çalışanlar, küçük ajanslar için ciddi gelir daralması anlamına geliyor. Basit ürün çekimleri ve şablon tasarımlar hızla otomasyona doğru kayarken küçük ve orta seviye işler eriyor. Nitekim arkadaşlar, Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmada fotoğrafçıların %50'den fazlası AI nedeniyle doğrudan iş kaybı veya gelir düşüşü yaşadığını belirtirken grafik ve görsel tasarım alanında da %25-30 oranında iş hacmi daralma riski olduğu belirtiliyor. World Economic Forum'un 2025 raporuna göre de mevcut işlerin yaklaşık %40'ı AI ile otomatikleştirilebilecek görevler içeriyor. Bu yapay zeka otomasyonuyla çözülebilecek işlerin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmese de şeklinin tamamen değişeceğini söylüyor. Bazı rollerde insan görevleri azalacak veya tamamen yok olacak. Bu tahminler arkadaşlar sadece sayılardan ibaret değil tabi. Hem görevin niteliğine hem de insanın uyum sağlama kapasitesine de bağlı biraz. Örneğin bir araştırmaya göre de arkadaşlar AI'ya yüksek derecede maruz kalan 37 milyon işten 26,5 milyonunun çalışanları yeni rollere uyum sağlama yeteneğine sahip değil. Yani risk gerçekten somut. Tabi arkadaşlar, bu tablo karanlık ve felaket anlatısı da değil. Çoğu araştırma, çoğu kurum yapay zekanın aynı zamanda yeni işler yaratabileceğini de söylüyor. Örneğin World Economic raporu yok olacak işlerin yanında 170 milyon yeni iş ortaya çıkacağını da söylüyor. Ancak bu yeni roller genellikle farklı beceriler, eğitim veya adaptasyon yeteneği de gerektiriyor. Yani mevcut iş gücünü doğrudan kurtarmıyor. Son olarak arkadaşlar, bu gelişmelerden sonraki olası gelecek senaryolarına bakalım. Bu senaryoları 3 ana başlıkta toplamak mümkün. Birinci senaryo, insan artı yapay zeka hibrit modeli. Bu modelde işlerdeki insan unsuru tamamen ortadan kalkmıyor. Ancak yapay zeka sayesinde tek bir çalışan koca bir ekibin işini tek başına yapabiliyor. Bu durum üretkenliği ciddi biçimde arttırırken toplam istihdamın azalmasına yol açabilir. Böyle bir tabloda devletler istihdamı korumak amacıyla şirketlere belirli bir sayıda çalışan bulundurma zorunluluğu getirebilir. İkinci senaryo, yapay zeka çağı sosyal sözleşmesi. Eğer otomasyon ve yapay zeka sayesinde şirketler daha az insanla, hatta insansız üretim yapabiliyorsa ortaya çıkan karın bir kısmı da topluma geri dağıtılabilir. Buna en çok verilen örnek evrensel temel gelir modeli.
Bu modelde arkadaşlar devlet çalışıp çalışmadığına bakmayarak her vatandaşa belirli bir asgari gelir sağlar. Mantık şu: makineler üretmeye devam ederken insanlar da temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelire sahip olurlar. Ve böylelikle ekonomi çarkları dönmeye devam eder. Örneğin bir fabrikada 1000 kişi yerine 300 kişi çalışıyorsa ve üretim aynı hatta daha yüksek seviyedeyse aradaki verimlilik kazancı vergiler yoluyla topluma aktarılabilir. Bu model sadece maaş dağıtmak anlamında değil arkadaşlar. İşte ücretsiz eğitim, yeniden beceri programları ve işte sosyal destek mekanizmalarıyla insanların yeni alanlara geçişini kolaylaştırmayı da içerir. Kısacası bu sözleşmedeki amaç üretilen karın ve değerin sadece şirketlerde toplanmaması, toplumun geneline yayılmasıdır. Üçüncü ve en riskli senaryo ise dijital oligarşi. Yani gelirin giderek dar bir teknoloji elitinin elinde toplanması ve orta sınıfın yavaş yavaş erimesi. Eğer yapay zeka sayesinde üretim artarken kazanç yalnızca işte belli başlı şirketlerde ve yatırımcı gruplarında birikirse milyonlarca insanın alım gücü yok olur. Orta sınıf küçüldüğünde ya da yok olduğunda tüketim de yok olur. Borçlar, huzursuzluk, ayaklanmalar, toplumsal olaylar ve daha ciddi şeyler yaşanmaya başlar. Zaten bu noktadan sonra arkadaşlar mesele sadece işte maaş ve iş meselesi olmaktan çıkar. Gelir adaletsizliği toplumsal güveni derinden sarsar ya da toplum düzenini tamamen yok eder. Siyasal gerilimleri tetikleyip büyütür ve ekonomik krizler çok büyük sosyal krizlere dönüşebilir. Tarih gösteriyor ki arkadaşlar geniş kitlelerin sistemden dışlandığı dönemler sadece ekonomik durgunluk değil, aynı zamanda da ciddi toplumsal kırılmalar üretir. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar, yapay zeka bir felaket makinesi değil ama tarafsız bir güç de değil. Tarih bize şunu gösteriyor: teknolojik devrimler kaçınılmazdır. Fakat onların toplumsal sonucu politik ve ekonomik tercihlere bağlıdır. Ve asıl soru yapay zekanın ne yapacağı değil, bizim onunla ne yapacağımızdır. Eğer değer paylaşılırsa teknoloji refah üretir. Eğer paylaşılmazsa kaos üretir. Yani AI çağında belirleyici olan makine zekası değil, nihayetinde yine insanın vereceği karardır.